Türkiye çatışmanın tam ortasında kalsa bile huzuru tetikte bekleyerek de olsa koruyan bir istikrar adası bugün. Şimdi gelin ateşe değmeden ayakta kalmanın asıl maharetine bakalım ve ilk sarı halkamızla soralım. Ateş çemberinde Türkiye'nin rolü ne? Türkiye'nin üç yanı sadece denizlerle çevrili olmadı. Son 35 yılda farklı coğrafyalarda, farklı sebeplerden dolayı etrafı defalarca kez ateş çemberiyle sarıldı. Balkanlarda Bosna ve Kosova savaşları Türkiye'yi NATO ve bölgesel denge üzerinden doğrudan etkiledi. Kafkasya'da Çeçenistan ve Karabağ çatışmaları Rusya ile güç dengesini sürekli gündemde tuttu. Karadeniz'de Kırım'ın ilhakı ve Ukrayna Savaşı güvenlik ve enerji dengelerini değiştirdi. Kuzey Afrika'da Libya, Doğu Akdeniz'de yeni bir mücadele alanı yarattı. Orta Doğu'da Irak ve Suriye savaşları sınır güvenliği ve göç baskısını artırdı. Gazze'deki işgal ve İran hattındaki gerilim bölgesel riski büyüttü. Peki acaba tüm bunlara rağmen Türkiye kendini korumayı nasıl başardı? Ece Hocam mesela 90'larda Bosna'da, Kosova'da kararlı bir tutum sergiledi Türkiye. Onun bugündeki Türkiye'nin pozisyonuna bir etkisi var mı? Şimdi Türkiye'nin uzun zamandır aslında hani 35 yıldan bahsettik. Çevremizde sürekli savaşların, çatışmaların olduğu ve Türkiye'nin de etkilendiği bir sürecin içerisinden geçerken çok güzel söylemişsiniz. Bu ateş çemberinden Türkiye o ateşe yakalanmadan ayakta durmayı başardı. Bunu yaparken de tabii ki edindiği deneyimler ve yaşanan olayların aslında hem gözlem süreci hem de Türkiye'nin o dönemlerde diplomasiyi ve ilişkileri nasıl yönettiği ve tabii ki kendisine neler kattığı bugüne gelmesinde çok önemli bir etkiye sahip oldu. Biz neleri gördük? Mesela işte Bosna ve Kosova savaşları aslında Türkiye'ye şunu gösterdi. Bir kimlik savaşının, zorunlu göçün, etnik çatışmanın domino etkisini nasıl yaratabileceğini gösterdi ve Türkiye buradan aldığı aslında derslerle ve yaptığı gözlemlerle hangi konularda hangi krizlerin yaşanmasını engelleyebileceğini ya da önlemesi gerektiğini öğrendi. Aslında biz Türkiye'nin gerek NATO, gerek Kafkaslar, gerek işte Karadeniz'de Rusya, Ukrayna, gerek Orta Doğu'daki stratejilerine baktığımız zaman aslında stratejisini kendi belirleyebilen bir ülke haline gelmesinin o zaman içerisinde bugün karşılaştığımız krizlerde ne kadar önemli olduğunu gördük. Yani dış baskılar ya da çevremizdeki savaşların aslında Türkiye'nin kendi dış politikasını ve stratejilerini belirlemesinde ana etken maddesi olmamasını sağlamaya başladı. Bu da stratejik özerklikle oldu. Eğer bunu kazanamazsanız, bunu yapamazsanız o zaman İran Savaşı'ndan çok net bir şekilde etkilenirsiniz. Arap Baharı'ndan etkilenirsiniz. Suriye İç Savaşı'nı çok daha ciddi bir kaosun içerisinde karşılamak zorunda kalırsınız. Bir diğer önemli etki göçü yönetmesi oldu. Şimdi bu da bize şunu gösterdi. Savaş ve savaşın etkileri sadece çatışmalardan ibaret olmuyor. Aynı zamanda kimlikler, o kimliklerin korunması, toplumun dokusunun korunması ve bunu yönetebilmeyi öğrenmek. İyisiyle kötüsüyle bunu yönetebilme süreci de bundan sonra Orta Doğu'da çıkabilecek olan savaşlar ve olası göçlerde Türkiye'nin kapasitesini hem ekonomik hem demografik olarak hem de bunu nasıl yönetmesi gerektiğini gösterdi. Tabii bunların hepsi çok önemli dersler. Şunu da söylemek isterim. Özellikle Türkiye'nin hem savunma sanayisine yaptığı yatırım ve burada bir bağımsızlık kazanması, dış politikada da daha bağımsız kararlar almasına, daha egemen bir ülke politikası izlemesine neden oldu. Ve jeoekonomiyle sert gücünü de, yani sert güvenlik aslında önlemlerini birleştirmesi de önemliydi. Burada da belki Mavi Vatan
ve Kalkınma Yolu projesi üzerinden bir örnek verebilirim. Mavi Vatan sadece bir deniz yetki alanı söylemi olmanın ötesinde beraberinde enerjiyi, ticareti, deniz güvenliğini, ulaştırmayı, kıta sahanlığını, yani birçok unsuru beraberinde getirdi. Bunun kara versiyonu da işte Kalkınma Yolu projesi oldu. Yani Türkiye tüm bu aldığı derslerden ve çevresindeki çatışmalardan, yaşanan olaylardan güvenlik ve aynı zamanda diplomasiyi yönetirken bunları Ankara odaklı çıkar merkezleri üzerinden inşa etmeyi de öğrendi. Bunu bir koridor projesi olabilir, Mavi Vatan doktrini olabilir, farklı konular olabilir ama bunların hepsi çok önemli derslerdi. Hepsinden ders aldı. Şimdi hocamın da söylediği gibi evet, yani hem Kafkasya'dan hem Suriye'den ders aldı Türkiye, hem Mavi Vatan'la ilgili gelişmelerden. Bütün bunların içerisinde sizce hala daha işte pek çok sınırımızda savaşlar yaşanırken 90'dan bugüne 30-35 savaştan söz ediyoruz. Türkiye bu üniter yapısını ve duruşunu neye bağlıyorsunuz, korumasını? Şimdi bunun hem tarihsel nedenleri var, hem yapısal nedenleri var, hem de Türkiye'nin kendine özgü nedenleri var. Bunları sayabiliriz. Şimdi çevremizdeki coğrafyadan bahsediyoruz ama çevremizdeki bütün bu coğrafyalarla kıyasladığımızda Türkiye öyle veya böyle imparatorluk mirasını devam ettiren bir devlet. O yüzden zaten kendince bir güçlü devlet yapısı vardı. Bu güç illa askeri kapasite olma manasında söylemiyorum. Kurumsal bir devlet yapısından bahsediyoruz. Yani işte Suriye ile, Irak'la veya Balkanlardaki veya Kafkasya'daki diğer ülkelerle kıyasladığımızda Türkiye Osmanlı mirasının devamı olarak aslında oradaki bürokratik yapıyı da devam ettirdi. O yüzden Osmanlı son dönemindeki aslında bürokrasi, sivil ve askeri bürokrasi aynı zamanda Cumhuriyet'in ilk dönemindeki sivil ve askeri bürokrasidir. Her şeyi sıfırdan inşa etmek zorunda kalmadılar. Bunun dışında tabii ki Batı ile olan etkileşimlerinin de sayesinde çok ciddi bir entelektüel hareketin de katkısıyla birlikte komşularla kıyasladığımızda çok daha güçlü bir yapıdan bahsedebiliriz. Bu en önemli tarihsel faktörlerden biri. Yani Suriye ile, Irak'la veya diğer Kafkasya'daki ülkelerle kıyas görmeyecek bir güçlü yapıdan bahsediyoruz. İşte belki orada İran biraz daha ön plana çıkabilir. Fakat İran'daki savrulmaları, tarihsel olarak savrulmaları kıyasladığımızda Türkiye o konuda da daha istikrarlıdır. Hatta Türkiye, batıdaki bu modernleşme okulunun en erken, en önemli örneklerinden, parmakla gösterilen örneklerinden biridir. Modernleşme okulu farklı perspektiflerden tartışılabilir ama temel açıklaması şudur modernleşme okulunun. Modernleşme lineer bir şekilde ilerler. Yani sürekli bir şekilde gelişim gösterirsiniz. Bakın işte nedir bu? Bir imparatorluk yapısından, tek kişinin yönettiği, bir ailenin yönettiği yapıdan cumhuriyete geçiyorsunuz. Fakat cumhuriyet hemen erken dönemde çok partili sisteme geçmiyor. Zaman içerisinde çok partili demokrasiye geçiyor. Zaman içerisinde çok partili demokrasiye işte diğer insan haklarıdır vesairedir. Temel hak ve özgürlükler eklendiğinde sürekli bir gelişim gösteriyor. Türkiye'de bunun en önemli örneklerinden biri olarak görülüyordu. Yani Orta Doğu'daki ülkelerde veya Kafkas veya Balkanlardaki ülkelerdeki bu aşağı iniş ve çıkışlar çok daha dramatiktir Türkiye ile kıyasladığımızda. Türkiye'de bu yoktur. Bu bence o yüzden birinci önemli sebep bu İmparatorluk mirasının sonrasında Cumhuriyet'in erken aşamasıyla birlikte, entelektüel hareketinin de faydasıyla, etkileriyle birlikte o sağlıklı yapı korundu. Çok fazla geriye gidiş olmadı. Evet. Geriye gidiş olmadı diyemeyiz ama çok fazla geriye gidiş olmadı diyebiliriz. Bunun dışında bir şey daha, iki kutuplu yapıda öyle veya böyle 90'lara geldiğimizde Türkiye kazanan taraftaydı. Çünkü Soğuk Savaş'ın bitişiyle birlikte Sovyetler Birliği ile yakın ilişkiler sahip olan veya Varşova Paktı'nın bir üyesi olan bütün devletler farklı sorunlarla karşılaştılar. Bu şartlar altında baktığımızda kazananın yanında olmak, kazananlardan biri olmak da Türkiye'ye bir avantaj sağladı. Bu da yapısal meselelerden biri. Yani tarihsel gerekçelerin yanında aynı zamanda uluslararası yapısal mesele de bunun içerisinde. Bunun dışında baktığımızda Türkiye öyle veya böyle birçok devlete, birçok alanda örnek olduğunu söyleyebiliriz. Bunların içerisinde neler vardır? İşte Bağlantısızlar Hareketi'nin işte Türkiye'nin kuruluş aşamasında bir örnek olması, iyi kullanılması vesaire gibi şeylerden bahsedebiliriz. Peki. Ama model ülke olma iddiası daha sonra da devam etti. Bunu da belirli ölçülerde iyi kullandığını söyleyebiliriz. Peki, gelin şimdi mavi konumuzda hemen soralım. Savaş ruhumuzu nasıl etkiliyor? İnsanın kendi elleriyle yaptığı şiddetin en yıkıcısı ve en eskisi savaş. Etkisi yalnızca bir an değil,
bir ömür sürüyor ve en ağır etkisi de insan zihninde ortaya çıkıyor. Milyonlarca insan yerinden oluyor, can güvenliğini sağlamak için travmatik göçler yapıyor. Ve savaşa bağlı psikolojik rahatsızlıkların başında ise travma sonrası stres bozukluğu geliyor. Yapılan araştırmalar, savaşa katılan toplumlarda şiddet davranışlarında ciddi bir artış olduğunu gösteriyor. Doğrudan yol açtığı acışarın yanında insanın, hatta bir toplumun geleceğini de olumsuz yönde evrilmesine sebep oluyor. Bıraktığı travmalar sebebiyle savaş dünyayı anlamlı ve kabul edilebilir görmemizi engelliyor. Peki savaş sonrası insan ruhundaki yaraların ne kadarı iyileşiyor? Korku altında bir insan neye dönüşür savaş ortamında? Savaş ne yapar diye düşünürsek çok uzağa gitmeye gerek yok. Bazı sayılarla herhalde gitmemiz gerekiyor. Şu an İran özelinde düşünecek olursak da bu savaşı yaşayan her 3 İranlıdan birinde bir psikiyatrik hastalık ortaya çıkmasını bekleyebiliriz. Şimdi bu sayılar tek başına bir şey ifade etmeyebilir ama bu sayıların bireyler anlamında, toplumlar anlamında getirdiği yüke bakarsak, ilişkileri bozması, insanın güven duygusunu kaybetmesi, toplumsal yapının bölünmesi, çatırdaması, adalet sisteminin tamamen dağılması gibi durumlara da bakarsak ve üstelik galiba en önemli etkenlerden biri de bu acıların ya da psikiyatrik sorunların kuşaklar arası aktarıldığında bilirsek, şu anda bu savaşın etkilerinin 2., 3. ya da 4. kuşakta da ortaya çıkacağı sağlık anlamında, sağlığı da tek başına, tek boyutlu değerlendirmeyelim lütfen. Sağlığın getirdiği ekonomik yük anlamında, toplumsal yük anlamında ciddi sonuçlarının olacağı aşikar. O zaman şöyle bir soruyu sormak gerekiyor. Hakikaten endüstri bölgelerini bombalamak ekonomik bir yıkım yaratıyor mu? Yok. İnsan zihinlerini bu şekilde baskılamak, bastırmak, sindirmek ve acı içinde bırakmak çok daha ciddi bir ekonomik yıkım yaratıyor. Bir de işin göç boyutu var. Bugün belki İran Savaşı'nda çok görmedik ama daha başka savaşlarda hep yaşadığımız bir başka travma herhalde yine nesilden nesile aktarılacak. Evet. Savaş sebebiyle evini, yurdunu, memleketini kaybetmek zorunda kalmak olsa gerek. Bunun için de teşekkür ederim. Mesela ülke içinde yerinden edilme kavramı üzerinde uzun yıllar çalışmışızdır. Nereden çıktı bu kavram? İşte Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra. Ülke içinde yerinden edilmek de ayrı bir başlık. Çünkü ülke dışına çıktığınızda bir adınız oluyor, mülteci. Ama ülke içinde göçtüğünüz zaman yoksunuz. O nedenle göçü de çok farklı boyutlarıyla ele almak lazım. İran'ın içinde göç var şu anda. Tabii ki Suriye'nin içinde göç var. Lübnan'ın içinde göç var. Evet. Ve bu insanlar tırnak içinde yok insanlar. Zaten değersizleştirilmiş, yıkıma uğramış, köklerinden kopmuş yok insanlar. Çocuklar üzerinden biraz da konuşacak olursak böyle bir ortama doğmuş bir çocuk savaş ve ateş çemberi ortamında bir nesil. Böyle bir ortamda büyümüş, gelişmiş, belli bir kıvama gelmiş bir nesil. Barışçıl bir dünya hayal edebilir mi bir gün? Şimdi nasıl hayal eder diye düşünelim. Bir çocuk dünya güvenlidir diye doğar. Dünya şefkatlidir diye doğar. Dünya bana kucak açar diye doğar. Dünya onun üzerine bomba yağdırırsa, onun annesini, babasını, sevdiklerini elinden alırsa, sokağını, okulunu elinden alırsa, burada çocuğun hayallerini budanırsa, bir şekilde çocuk bir adaletsizlik ve güvensizlik içine düşer. Güvensizlik, unutmayın, korku yaratır. Korku öfkeye dönüşür. Öfke nefrete dönüşür. Nefrette karanlığa giden yoldur. Değil mi? Star Wars'un önemli söylemlerinden biri ama hayattan çıkan söylemler burada. O yüzden de hani buradaki çocukların da hem nörobiyolojik olarak beyin gelişimleri, hem bağlanmaları, hem kayıplarını düşünürsek aslında bir anlamda şiddet onlar için normalleşmiş oluyor. Amerika, İsrail ve İran Savaşı'nda 35. gün. Savaş bugüne dek tırmanarak şiddetini artırdı. Nükleer ve askeri tesislere hedef alındı, üst düzey isimler suikastlarla kaybedildi. Füze ve İHA üsler ya da sivil altyapılar doğrudan hedef alındı. Gerilim 3 ülkenin sınırlarını aştı. Hizbullah devreye girdi.
Körfez hattı çatışmanın parçası haline geldi. Öyle bir noktaya gelindi ki artık gözler Hürmüz Boğazı ve Hark Adası'na kilitli. ABD'den Hürmüz Boğazı açılmazsa Hark Adası'nı işgal ederiz tehdidi geldi. İransa bu tehdide cehennemden kimse evine geri dönemez sözleriyle yanıt verdi. Hürmüz Boğazı ve Hark Adası artık sadece birer nokta değil. Savaşın kaderini belirleyecek olan stratejik hedefler. Geriye ise tek bir soru kalıyor. Bu savaştan sonra Orta Doğu'yu ne bekliyor? Şimdi aslında burada düğümün düğümlenen yer Hürmüz Boğazı oldu ya ve İran oradaki çok net tutumundan bir adım geri durmuyor ve bütün dünyayı da etkiliyor bu durum. Şöyle bir analiz vardı, diyor ki artık İran'da Hürmüz Boğazı'ndan vazgeçme meselesi nükleerden vazgeçmeden daha fazla önem kazanıyor diye. O zaman Hürmüz konusundan geri adım atmazsa nasıl çözülür bu savaş? Şimdi bu savaş amaçları olmayan ya da varsa bile deklare edilmemiş bir savaş. Şimdi yavaş yavaş unutulmaya başlandı ama ilk sefer hani hedef savaşın amacı rejim değiştirmekti İran'da. Biz rejimi değiştirmek için savaşıyoruz dendi. Bahseden yok rejimi değiştirmekten. Hatta Trump ilginç bir şey yaptı orada, dönüş yaptı. Rejim değişti dedi çok çeşitli açılardan. Aslında değişik bir rejim var dedi. Yeni rejim harika filan dedi. Yeni rejim bilir çok iyi filan yeni dedi. rejim harika filan Ben dedi. alayım dedi. Şimdi O çok da dedi. ilginç. Savaşın hedefleri ne bilmiyoruz. Dünyaya da açıklamadılar. Nedir, neyin peşindeler? Amaçları sürekli değişip duruyor. Birdenbire nükleerden vazgeçti tabii bir şeydi, hedefti. İşte Haçlı Şabi'yi bilmem neyi destekleme bundan sonra kardeşim. O da bir amaçtı. Zaten İran'a dayatılan şeye baktığınız zaman, listeye baktığınız zaman savaşın amaçlarını orada görebilirsiniz gibi. Ama şimdi birdenbire hepsinin önüne Hürmüz'ün açılması bizim amacımızdır gibi bir nokta oldu. Kardeşim savaşı başlatan sensin. Hürmüz zaten açıktı. İran saldırgan taraf değil. Açık olan boğazı, zaten açık olan boğazı senin yüzünden kapandı boğaz. Şimdi tekrar geriye açmak senin savaş amacın mı oldu? Yani çok ilginç, tuhaf bir durum. Tabii ki bunlar kamusal ahlakı çok gelişmiş tipler değil. Bütün o Eğer öyle olduysa çok özür dilerim. Yani Buyurun. eğer bugün savaşın amacı Hürmüz'ü aç'a geldiyse o zaman İran'ın stratejisini alkışlamak gerekiyor. Vallahi şimdi şöyle, İran'ın belki hata yapmış olabilir komşu Arap ülkelerini vurarak. Ben öyle şey yapıyorum, pek çok insan düşündüğü gibi o savaşı yaymak, hani büyük savaş kapıda mı filan, o bir hata olabilir ama Hürmüz Boğazı'nı kapamak yapacağı tek şeydi zaten. Yani ve onu da öyle ya da böyle eğrisi doğrusuna geldi, kapadı ve nasıl büyük bir vananın başında oturuyor. Evet. Şimdi suyun başında duruyor. Siz adama diyorsunuz ki kayıtsız şartsız teslim ol, çekil. Ben senin petrolünü alacağım ve çok para kazanacağım senin petrolünden filan. Şimdi bu kabul edilebilir bir şey tabii ki değil. Evet. Etmeyecekler. Hiç kimse kabul etmediği gibi İran'dan başka diğer dünya ülkeleri de bunu kabul etmeyecek. Yani çok bir zorlama dediğim gibi sınıfın yaramaz çocuğu gibi davranıyor Amerika ama aslında güya dünyanın hegemon gücü. Şimdi bir tuhaf bir durum orada. Büyük devrimci güç Amerika falan. Yani öyle de bakabilirsiniz. Çünkü gayet sorumsuz, her şeyi yapıyor aklına esen falan. Böyle bir noktaya doğru gittik, evrildik. Çok uzun sürebilir bu savaş. Değil aylar, yıllar sürebilir.
Yani bunu kimse telaffuz etmiyor ama İran çok büyük bir ülke, derinliği olan bir ülke. Sizde de bütün sırlarını emin olun ki Natanz'dan başka da sırları vardır ve söylemiyordur Allah aşkına. Yani siz çok akıllısınız. Hani savaşların ilk telefatı hakikattir filan derler ya. Gerçekten öyle. Siz şey yapıyorsunuz, kamuoyunuzu kontrol etmek için Ece Hanım'ın söylediği gibi Amerikan kamuoyunu kontrol etmek için çeşitli yalanlar söylüyorsunuz da. Efendim, uçak geminizi rahatsız olan askerler yataklarını yakmış da 36 saat sürmüş yatak yangını, o yüzden savaş bölgesi. Ya bu mu inanılır bir açıklama olur, yoksa tepesine bir füze yedi onun için savaş bölgesinden çekildi. Hani donanması eskort ediyordu, Amerikan donanması petrol tankerlerini Hürmüz'den. Ya kendin giremiyorsun ki Hürmüz'e donanmanın başkasının tankerlerini eskort edip çıkarabilirsin. Yani dolayısıyla sürekli hedefler de değişir, amaçlar da değişir. Yeni bir film her gün sunulabilir, yeni bir dramatik son her gün yazılabilir. Ama bu böyle çok uzun sürebilir. Uzun sürede devam edebilir. Tabii Şimdi Netanyahu dedi ki bölgede İran tehdidine karşı önemli ülkelerle ittifaklar kuruyoruz dedi. Herhalde Körfez ülkelerinden bahsediyor zaten. İran'ın Amerikan hedefleri var diye vurduğu ülkelerden söz ediyor. İran'ın da bölgeye genişletmeyi istediğini biliyoruz şimdi savaşı. O iş Netanyahu'nun istediği yönde mi gidiyor gerçekten? İran bölge ülkeleriyle arasına düşmanlık koyuyor ve o savaş ilk başta da sorduğumuz gibi büyük savaşa doğru mu evriliyor? Şimdi tabii büyük savaşı nasıl tanımladığımızla alakalı. Büyük savaşı büyük güçler arasındaki bir savaş olarak tanımlıyorsak Zaten bu, şu anda öyle. Doğrudan savaşmadıkları için büyük savaş demek doğru değil. Fakat dolaylı yollardan biliyoruz ki hem Çin, özellikle Rusya, İran'a zaten önemli istihbarat desteği sağlıyor. Eğer ki büyük savaşı coğrafi olarak, yayılma olarak bahsediyorsak oraya doğru da bir gidiş var. Bu sadece silahlı çatışmaların, şiddetin Orta Doğu'da olduğunu görüyoruz ama ekonomik etkilerinin küresel düzlemede sıçradığını görüyoruz. Bu açıdan da bir büyük savaş. Veyahut yeni bir savaş tanımlaması üzerinden, yani herkesin herkese karşı savaştığı, sadece devletlerin değil, devlet dışı vekil aktörlerin, yeri geldiğinde işte özel şirketlerin bile savaştığı, tamamıyla uluslararası normların aşındığı bir çatışma ortamından bahsediyorsak oraya da kayış bununla birlikte başlamadı ama bu da bir büyük savaş olarak görülebilir. Ama geleneksel anlamda bir büyük savaştan bahsetmiyoruz. Bölgeye yayılma ihtimali var mı? Yayıldı zaten. Burada İran, Körfez ülkeleri ve İsrail arasındaki o dengeyi yeniden nasıl kurulacağı sorusu biraz hassas dengeler üzerine kurulu bence. Şunu söylemek lazım, 7 Ekim 2023'ten önce özellikle Trump yönetiminin ilk döneminde Abraham anlaşmaları konusunda Körfez ülkelerinin, Orta Doğu ülkelerini çok sık şekilde bastırması ve İsrail ile Abraham anlaşmalarının imzalanması ve Bahreyn gibi bazı ülkelerin de bundan çok ciddi ekonomik kazançlar elde etmesi İsrail'in bölgede normalleşiyor mu sorularını da beraberinde getirdi. Hamas'ın zaten 7 Ekim saldırısı da bu yüzden gerçekleşti. İsrail bölgede normalleşmesin. Burada çok ciddi sorunlar varken, Filistin meselesi çözülmemişken İsrail'le kusura bakmayın da normalleşmeyin demeye getirdi. Ondan sonra olay patladığında Hamas'ın yanında duran aktörlerin veya Gazze'nin yanında duran aktörlerin, bir diplomatik aktörler var, bir de askeri aktörlerden bahsedersek İran ön plana çıktı. Yani Hamas'a destek gidecekse İran ve diğer müttefikler üzerinden Hizbullah'ın yeni bir cephe açması gibi bir durumdan ortaya çıktı. O yüzden 2023'ten bugüne gelen zamanda İran'ın bölge halkları gözündeki meşruiyeti daha fazla artarken İsrail'in meşruiyeti normal olarak çok daha fazla azaldı. Fakat devletler arasındaki ilişkilerle bölge halklarının bu olaylara tepki göstermesi farklı. Çünkü İran'la Körfez ülkeleri arasındaki rekabet bugün başlamadı. İran-Suudi Arabistan rekabetinin tarihsel boyutları var. Çin araya girip düzeltmeye çalıştı ama bugünden yarına gerçekleşmez. Yemen'de çok ciddi vekalet savaşı yürütüyorlar Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'la birlikte. O yüzden ABD İran'a saldırdı. İran'da karşılık olarak dost Körfez ülkelerine saldırdı gibi bir durum yok. Orada çok kurumsal olarak ABD ile iyi ilişkiler geliştiren Körfez ülkeleri, İsrail ile de iyi ilişkiler geliştirmeye başlarken ortaya çıkan bir savaşın İran'ın bu ülkelere yayması olarak okumak gerekir bence. Peki çok kısa bir zamanımız kaldı. Ece Hocam size şunu soracağım. İsrail'in
idam yasasıyla Filistinlilere yönelik getirdiği o yasa artık bölgede modern hukuk sisteminin rafa kalktığı ve intikam yasalarının geçerli olduğu bir dönemin ilanı. Evet, zaten hukuk ve İsrail'in uygulamalarıyla hukuku bir araya getirmek, özellikle uluslararası hukuku bir araya getirmek çok zor. Böyle bir okuma yapmanız mümkün değil. Çünkü gerek Gazze'de yaşananlar, yani soykırım yaşandı. Netanyahu'nun bir savaş suçlusu olduğunu biliyoruz ve bugün uygulanan aslında seçim vaatlerinde söylenen şeyler. Bunun da altını çizmek isterim. Siz seçilirken eğer Filistinli kadınların doğum yapmamasını yani bunu vaat ediyorsanız, o nüfusu ortadan kaldırmayı vaat ediyorsanız, bugün zaten uygulanan bu cezada bir intikam yasasıdır. Bunun hukukla alakası yoktur. Bu tamamen artık insanların hayatlarını, yaşam haklarını sorgusuz sualsiz ellerinden almak için ve bunu meşru kılmak için oluşturulmuş bir yasadır, o kadar. Ama apartheid rejiminin cezasıdır. Evet. Onu gösteriyor. Evet, doğru. Çünkü ülke çapında bir idam cezasını geri getirmiyor yani. Doğru. Sadece Yani bu tamamen, ayırdığı evet, insanlara. Sadece Filistinlilere uygulanacak. Yani kendi tarihinde soykırımlar yaşamış bir ülkenin bugün bunu uyguluyor olması da gerçekten, hani hocamız burada olsaydı keşke sorsaydık. Stratejik muhtaçlığın sınırlarını ve ülkemizin vazgeçilmezliğini konuşmak üzere soracağız. Yeni konumuzda, mavi konumuzda, gelin soralım. Batı'nın güvenlik kilidi Türkiye mi? Türkiye, krizlerin ortasında bir izleyici değil, aktif bir aktör. Son yıllarda artan bölgesel çatışmalar, Türkiye'nin güvenlik politikalarını yeniden şekillendirdi. Sınır güvenliği, askeri kapasite ve diplomasi aynı anda yürütülüyor. Türkiye, NATO içinde en büyük ve en tecrübeli kara ordularından birine sahip. Bu durum, ittifak içindeki stratejik önemini arttırıyor. Öte yandan Avrupa, güvenlik konusunda endişeli ve yeni arayışlar içinde. Bu tablo, Türkiye ile ilişkilerin yeniden tanımlanmasını gündeme getiriyor. Savunma sanayinde yaşanan hızlı gelişim ise Türkiye'yi sahada daha da güçlendiriyor. Tüm bu gelişmeler, Türkiye'yi sadece bir bölge ülkesi olmaktan çıkarıp daha kritik bir konuma taşıyor. Soruysa şu: Türkiye bu yeni dengede nasıl bir rol üstlenecek? Son 15 dakikamız başladı bile. Türkiye Amerika'dan sonra NATO'nun en büyük askeri gücü ve Trump da en son NATO'dan tiksindiğini ve savaştan sonra ciddi olarak NATO'dan Amerika'yı çıkarmayı düşündüğünü söyledi. Ne dersiniz Hakan Erdem? Yapar mı? Bilmiyorum, yapabilir. Şimdi gerçi hukuki olarak çok zor. Amerikan başkanlarının böyle sadece bir başkanlık şeyiyle, fermanıyla bu derecede bir Senato'nun 3'te 2 çoğunluğunu alması gerekiyor bunu yapabilmek için. Onun da öyle bir çoğunluğu alacak. Onu soracağım. Peki alamaz. Senato'dan bunu zorlasa alabilir mi? Hayır, kendi Republic yani Cumhuriyetçilerinin bir kısmı bile şey yapar. Desteklemez, alamaz. Şimdi şöyle bir şey, yani hakikaten o anlamda ne yapacağı belli değil ama şimdi Batı İttifakı'nda da çeşitli çatlaklar ortaya çıktı. Şimdi İran'la çıkmadı, Grönland'da çıktı. Bunu unutmamak gerekiyor. Yani Avrupa ülkeleri sembolik de olsa oraya asker gönderdiler. Rusya'nın alay etmesi pahasına. Kime karşı gönderdiler? Kime mesaj veriyorlardı? Avrupa biraz silkinip dünya düzeni Avrupa'nın çıkarına çalışıyordu. Şimdi çevredeki ülkeler bunu zorluyorlar. Bu iş o kadar bedava değil diyorlar. Trump zaten hep söylüyordu. Elinizi cebinize atın, harcamalarınızı %5'inize çıkarın, gayri safi milli hasılanın vesaire vesaire. Son Körfez'de Batı ülkelerine açıkça, diğer NATO ülkelerine açıkça davet etti. Körfez'e hiç kimse yanaşmadı. Hele Almanya gibi politik anlamda Amerika'nın tahakkümünden kurtulamamış bir ülke. 56 bin Amerikan askeri hala işgalci olarak Avrupa'da duruyor, Almanya'da duruyor. İkinci Dünya Savaşı o insanlar için tüm sonuçlarıyla bitmedi.
Almanya gibi bir ülke bile NATO'yu ilgilendiren bir savaş değil dedi. Yani Şimdi, Starmer'a da hiç artık sıcak bakmıyor. İngiltere'den de aslında istediği Biz bu desteği savaşa bulamadı. çekilmeyeceğiz, sürüklenmeyeceğiz dedi. Macron da Trump'ın şahsıyla da ilintilendirilebilecek bir takım laflar etti ve ödülünü bugün gördü. İranlılar Fransız bandıralı bir geminin Körfez'den elini kolunu sallayarak çıkmasına izin verdiler. Şimdi Trump buna çıldıracak. Görüyor musunuz diyecek. Yani bizim müttefikimiz olan ülkeler aslında İran'la ortak çalışıyorlar. Gemileri nasıl çıktı vesaire. Şimdi bunları 3 ay sonra falan göreceğiz zaten. Eteklerdeki taşlar dökülecek Ankara'daki NATO konferansında. Eminim ki bu tip konular enine boyuna konuşulacak. Yani ben NATO'dan fevri bir kararla ve tek başına Amerikan başkanının başkanlık kararıyla NATO'dan çıkabileceğini düşünmüyorum. Çok zor. Türkiye'nin NATO için önemi hep söylenir. Bir şekilde NATO'nun Doğu kanadının korunması ile ilgili bir görevi var. Burada Avrupa acaba Türkiye'nin bu stratejik öneminin farkında mı? Veya bu olan bitenlerle daha çok fark ediyor olabilir mi? Bence hem farkındaydı, jeopolitik risklere göre Türkiye'nin de NATO içerisindeki önemi artıyor ve azalıyor. Zaten NATO Sovyetler Birliği çerçevesinden baktığımızda Türkiye Sovyetler Birliği'nin çevrelenmesi açısından da NATO açısından çok önemli bir aktördü. Aynı zamanda güçlü askeri yapısı özellikle kara ordusu açısından NATO içerisinde önemli aktörlerden biri haline getirdi. Politik güç tartışmalıdır. NATO içerisinde Fransa Türkiye'den daha önde gelir diyebiliriz bunlarla ilgili. Ama en nihayetinde bir güvenlik ittifakından bahsettiğimizde orada askeri yapılanma son derece önemli ve ortada, yani Türkiye'nin oradaki askeri yapılanmadaki rolü. Şimdi NATO konsepti 1990'dan sonra özellikle 99'daki Kosova gibi alan dışına çıkmaya başladıktan sonra Türkiye'nin ne olacağı sorusu, NATO'ya üye olmayan ama NATO'ya komşu olan bölgelerle herhangi bir çatışmalarda tıpkı bugün İran'la olduğu gibi Türkiye'nin veya işte NATO'ya kim komşuysa onun önemini daha fazla ön plana çıkartmaya başladı. Şimdi buradaki ilişki karmaşık bir ilişki. NATO konsepti 90'dan itibaren kendi içerisinde bir askeri iş bölümüne gitmeye çalıştı. Bununla çok son derece başarılı olduklarını söyleyemeyiz ama temel mantık şuydu: herkes neydi iyiyse onu üretsin. Yani herkes uçak üretmek yerine, herkes donanma üretmek yerine, farazi olarak söylerim, İngiltere'nin donanması ise İngiltere donanmayla ilgilensin, işte ABD'nin hava gücü iyiyse hava gücüyle ilgilensin, Türkiye asker yetiştirme konusunda ise asker yetiştirsin gibi. Bu devletlerin çok kolay kabul edebileceği bir şey değil çünkü güvenlik alanında hepsi özgür olmak ister veya bağımlı olmak istemez. Fakat güvenlik açısından baktığımızda NATO'nun Türkiye'ye bağımlılığı, Türkiye'nin NATO'ya bağımlılığı, bunlar karşılıklı bağımlılıktır. Aynı zamanda ABD'nin NATO'ya bağımlılığıyla Avrupa'nın NATO'ya bağımlılığı hepsi iç içe geçmiştir. O yüzden ben çıkıyorum demek geri dönerken çok başınızı ağrıtır. Bunu zaten çıkmak manasında söylemiyorum ama hem Fransa hem Yunanistan bu tip süreçlerde özellikle Fransa çok ciddi sıkıntılar yaşadı ve çok ciddi tavizler vermek zorunda kaldı. Trump'ın maliyeti düşürme, maliyeti paylaştırma politikasını Trump'ın bir iş adamının gözünden anlayabiliriz. Ama şunu unutmamak lazım. ABD'nin savunması Doğu Avrupa'dan başlar. Bütün bu Sovyet tehdidine karşı oluşturulan, işte Sovyet nükleer silahına karşı oluşturulan bütün bir güvenlik şemsiyesi Avrupa merkezidir. O yüzden ben Avrupa'yı kendi başına bıraktım dediğin zaman aslında ABD'yi de kendi başına bırakıyorsunuz. Ben iki okyanusla çevrelendim diye kendinizi güvende hissetmemeniz gerekir. Türkiye'de özellikle ortaya çıkan krizlerde ABD veya Trump'la AB arasındaki o kırılmada orta yolcu pozisyonda, bunu Rusya-Ukrayna krizinde de görüyoruz. Tekrar Avrupa Birliği ile Rusya arasındaki orta yolcu pozisyonuyla kendi diplomatik kabiliyetlerini de veya becerilerini de biraz daha arttırdığını söyleyebiliriz. O yüzden NATO içerisinde önemi artıyor. Aynı şekilde bütün aktörler de NATO'ya öyle veya böyle bağımlı.